Herkese merhabalar. Bu videoda da Oracle Linux KVM'in yedeklenmesi ve süreçleri hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istedim. Veeam Backup for Oracle Linux KVM yeni gelen yeteneklerden birisi. Dolayısıyla bunu Veeam Backup and Replication'a nasıl entegre ederiz, backup'larımızı nasıl yazarız beraber değerlendirelim istedim. Şimdi mimarisel olarak yine benzer bir süreç var. İşte Nutanix'te olduğu gibi, Red Hat Virtualization'da olduğu gibi bir tane pluginimiz var. Bunu Veeam Backup and Replication sunucusunda kuruyor olacağız. Daha sonra bu plugin üzerinden backup appliance'ımızı hypervisor üzerine kuruyor olacağız. Bununla beraber worker'lardan da çoklukla bahsediyoruz. Verimizi işleyen, daha sonra da backup repository verileri yollayan bileşenler gibi düşünebilirsiniz. Bunların ayarlarını yaptığımızda zaten backup sürecimiz hızlıca tamamlanmış oluyor diyelim. Şimdi yine benzer şekilde demo ortamında küçük bir Oracle Linux ortamım var. Virtualization Manager'ı da zaten ekranda görüyoruz. Bunun üzerinde de şu an için bir tane Windows makinem var. Bunun yedeklenmesi ve kurtarılma senaryoları hakkında biraz sonra tekrar konuşuyor olacağız. Şimdi ne yapalım? İlk önce Veeam Backup and Replication sunucumuza gidelim. Konsolumuzu kapatalım. my.veeam.com sitesinden indirdiğiniz plugin dosyalarını sunucumuza kopyaladım. Daha sonra bu plugin dosyasını beraber kuruyor olacağız ki arka planda Veeam'e eklerken Oracle Linux'u görebilelim. Ve bununla beraber de tabii ki proxy'nin deployment'ı için ilgili olan appliance bilgileri de bu dosyanın içerisinde bulunuyor. Şimdi Ovirt KVM plugin'i yüklemek için belli requirement'lar var. Nedir bunlar da? ASP.NET Core 6 diye geçiyor. Microsoft NetApp Core. Bu requirement'ları OK diyerek yüklemeye başlayalım. Tabi sistem requirement'larını web sitemizden Help Center üzerinden de bakabilirsiniz. helpcenter.veeam.com. License agreement'lar, bunları kabul ettikten sonra belirli kontrolleri de yapıyor bizler için. Daha sonra da kurulumunu install diyerek başlatıyorum. Kurulumumuz tamamlandı. Finish diyerek Veeam Backup and Replication konsola tekrar geri geliyorum. Şimdi Manage Server'lara geldik. Add Server dedik. Burada gördüğümüz gibi Red Hat Virtualization ve Oracle Linux KVM artık enable hale geldi. Biz Oracle Linux ekleyeceğimiz için hemen ismini giriyoruz. Onu seçtikten sonra Linux VM Virtualization Manager'ı girdim. Bir tane account giriyorum. Admin yetkilere sahip. Tabi buradan girerken sonuna kullandığınız account'un profilini eklemeyi unutmayın. SSL'de kabul ettikten sonra devam ediyoruz. Şimdi Virtualization Manager'ı eklemiş olduk. Bundan sonra artık Next ve Finish diyerek KVM üzerine appliance'ın gönderilmesini buradan konfigür edebiliriz. Yes diyorum. Şu anda herhangi bir appliance olmadığı için Deploy New Proxy olarak seçiyorum. Cluster'ımı hızlıca seçiyor olacağım. Cluster'ımı seçtim. Veeam01 olarak ismini verdim. Storage kısmında da yine benzer şekilde aynı yerleri seçtim. Advanced kısımda default ayarlar kalabilir. 4 CPU, 4 GB RAM olarak ayarla. Appliance'ın ayarları. Network'ün de zaten daha önceden oluşturduğum network'e bağlıyorum. Hostname'in belli. IP konfigürasyonunda hızlıca IP'sini verelim. Ve bununla beraber arzu ettiğimizde SSH alabilir, Obtain Updates'i seçebilirsiniz. Next dedim. Yine benzer şekilde credential'lar veriyoruz. Bu account proxy üzerinde otomatik olarak yaratılacak. Dolayısıyla buraya da bir account girdiğimizde next diyelim. Gerekli kontrolleri yapsın. Proxy'ler backup repository'lerimden hangisine ulaşabilir? Hepsine ulaşabilir. Ondan sonra da apply diyerek tanımlamamızı tamamlıyoruz. Arkada geldiğimizde az önce konfigür ettiğimiz gibi yeni bir sanal makine açılmış. Bununla beraber de şimdi appliance'ı deploy edip bizim için konfigür ediyor olacak. Şimdi adımlarımız tamamlandı. Veeam01 sanal makine olarak açıldı. Burada da görüyoruz zaten her şey OK durumda. Finish dediğimizde artık eklemiş olduk.
Şimdi backup appliance'ımızı ekledik. Proxy'ler, backup proxy'ler bölümümüze geldiğimizde de zaten burada vim01 diye görüyoruz. Burada embedded worker servisini disable edebiliriz. Bununla beraber scale out etmek istiyorsak add worker diyebiliriz. Update'lere restore configuration ve property'ler olarak içerisinde yaptığımız ayarlara da bakabiliriz diyelim. Şimdi bunu ekledikten sonra ikinci kısım tabii ki backup görevini oluşturmak. Yine benzer şekilde backup jar virtual machine artık overt KVM de burada gözüküyor. Red Hat ve Oracle Linux olarak çıkıyor. Şimdi biz bir tane backup görevi yazalım. Overt backup olarak girdim. Next dedim. Sanal makinamı seçiyor olacağım. Süreçler çok benzer. Test 01 makinem. Next dedim. E-diskine yazıyor olacak. Daha sonra da şu an için schedule etmiyorum. Ve run diyelim. Finish diyelim. Gördüğümüz gibi backup görevi başlıyor. Arka planda da Virtualization Manager'a gidecek olursak Test 01 makinamız. Buradan eventlere de bakalım. Gördüğümüz gibi snapshot alıyor. Bununla beraber de sonrasında backup başlıyor. Bunu nerede yapıyor? Appliance üzerinde verileri işleyerek arka planda Vim repositorisine yedekleme dosyası olarak çıkıyor diyebiliriz. Loglardan da benzer süreci görüyoruz. Embedded Worker'ı kullanıyorum. Backup'a hazırlıyorum. Şimdi backup görevimiz tamamlandı. Makinemizin backup'ını sağlıklı şekilde aldık. Disklere geldiğimizde backup'larımızı da artık burada görebilir hale geliyoruz. Neler yapabiliriz? Benzer şekilde instant recovery yapabiliriz. Buradan aldığımız backup'ı VMware'e, IHV'ye, işte Hyper-V ekliyse Hyper-V üzerine de anlık kurtarma teknolojileriyle dönebilirsiniz. Dolayısıyla platformlar arası geçişi de sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde Restore Guest Files, yani bu makinenin içerisindeki yedekten bir dosyayı alıp Explorer'lar arayüzüyle makinenin içerisine tekrar restore edebiliriz. Eğer bulut ortamlarınız varsa EC2, Azure ve Google'a tekrar restore edilebilir. Veya normal anlık olmayan restore seçenekleriyle yine benzer şekilde AHV'ye veya Oracle Linux üzerine de restore yapılabilir bütün makine olarak. Virtual disk kurtarmasını da yine Oracle Linux üzerinde gerçekleştirebilir. Temel adım olarak kurtarma seçenekleri bunlar. Şimdi örnek olarak bu sanal makineyi tekrar restore edelim. Test makinesi zaten şu anda bir tane var. Nereye restore olacak? Aynı lokasyonu mu, farklı isimlerle mi? Farklı isimlerle dönüyor olacağım. VM tagleri de restore olsun ve tüm diskleri QKV2 formatında dönüyor olacak. Cluster, yine zaten tek cluster'ımız var. Next dedim. Domainimiz aynı, disklerimiz, fakat ismini Restored VM olarak değiştiriyor olacağım. Next dedim. Network'ünde disconnect olarak ayarlıyorum ki IP çakışması olmasın. Ve aynı makineyi, çünkü aynı ortama tekrar dönüyor olacağız. Power on da diyebiliriz. Restore'umuz da başladı. Benzer şekilde Virtualization Manager'dan da kontrol edelim. Bizim makinemiz buradaydı. Zaten çalışıyor. Bir Windows makine. Arka planda da restore ettiğimiz makine şimdi oluşturuldu. Ve loglardan da görüyoruz. Restoring Disk adımında devam ediyor. Şu an kurtarma işlemimiz de tamamlandı. Restored makinemiz de zaten app olarak çalışıyor. Açıldı. Hatta ona da bağlanalım. Kontrollerimizi yapalım. Bu da test restore makinemiz. Az önce hatırlarsanız zaten canlı makinemizi de açmıştım. Arka planda restore ettiğimiz makine de açılmış oldu. Dolayısıyla kurtarma süreçleri de bu kadar kolay diyebiliriz. Tabii bununla beraber birçok diğer kurtarma seçenekleri daha var. Publish disk, export backup, işte ransomware'e karşı yedeklemelerin taranması gibi Vim Backup and Replication'ın getirdiği gücü KVM ortamlarında da rahatlıkla kullanabiliyoruz diyelim. Kısaca ürün hakkında bilgi vermek istemiştim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.